Dostlar selamünaleyküm. Bayraktar Akıncı, Sudan'da Eren füzesiyle bir hava hedefini vurdu ve bugün hızlıca bu konuyu konuşuyoruz. Operasyonun detayları neler? Eren füzesi hangi özelliklere sahip? Daha da önemlisi Akıncı'nın Sudan'da vurduğu hava platformu hangisi olabilir? Bugün hızlıca bu soruların cevaplarını arıyoruz. Sudan'da devam eden iç savaş gerçekten askeri teknolojiler anlamında bir laboratuvara dönüşmüş durumda. Gerçi son dönemde yapılan savaşların hepsi için aynı şey söylenebilir. Askeri teknolojiler insansız sistemlere geçiş evresinde olduğu için son dönemde yapılan savaşlarda sürekli ilklerle ve yeni doktrinlerle karşılaşıyoruz. Ve bunun en çok yaşandığı yerlerden biri Sudan'daki iç savaş. Sudan Silahlı Kuvvetleri ile ayrılıkçı hızlı destek kuvvetleri arasındaki çatışmalar bize yeni konseptler gösteriyor. Sudan Silahlı Kuvvetleri Türkiye'nin desteklediği güç. Karşı taraftaki hızlı destek kuvvetlerini ise daha çok Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail destekliyor. O yüzden hızlı destek kuvvetlerinin elinde de her türlü silah, teçhizat ve mühimmat var. Ama Sudan Silahlı Kuvvetleri bu konuda çok daha avantajlı. Çünkü artık herkesin gördüğü bir gerçek var ki bu bölgede Türkiye kimin yanındaysa o kazanır. Tam olarak böyle bir süreç yaşanıyor şu anda da orada. Sudan ordusu savaşın ilk aylarında insansız hava aracı alımına yönelmemişti. Ne zaman ki ülkedeki iç savaş biraz bölgesel bir nitelik kazandı, işte o zaman Türkiye sahada daha da aktif oldu ve Sudan Silahlı Kuvvetleri hava gücünü insansız sistemlerle tahkim etmeye başladı. 2023 sonlarında girişimlere başladılar ve Kasım 2023'te Sudan hükümeti ile Baykar arasında 120 milyon dolarlık bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma 6 ya da 8 adet Bayraktar TB2 alımını içeriyordu. Aynı zamanda 600 adet mühimmat, 3 adet yer kontrol istasyonu ve eğitim bakım paketleri de bu anlaşmaya dahildi. Bu Bayraktar TB2'ler bölgeye hızlıca sevk edildi. Hatta son sevkiyat Eylül 2024'te yapıldı. Yani bir seneyi bulmadan savaşta aktif olarak kullanılmaya başlandılar. Hızlı destek kuvvetlerinin mevzileri Bayraktar TB2'ler sayesinde baskılandı. Tabi Sudan TB2'lerin bu taktik başarılarını görünce daha da ötesini istedi ve Akıncı TİHA sistemiyle ilgilenmeye başladılar. Kasım 2024'te ilk Akıncı'yı teslim aldılar ve hızlıca sahada kullanmaya başladılar. Akıncı o zamandan beri Sudan'da hava sahasındaki üstünlüğü elinde tutuyor. Ellerinde kaç adet Akıncı olduğu net olarak belli değil. Bu açıklanmadı ama en azından 3-4 adet olduğu düşünülüyor. Sayı düşük gibi görünse de etkisi gerçekten büyük. Yani 3-4 bizim için çok büyük değil ama Sudan sahası için büyük bir rakam. Bugün konumuz olan hava saldırısından önce de Akıncı sahada inanılmaz işler yaptı. Yani bu ilk değil aslında. Akıncı TİHA Sudan topraklarına girdiğinden beri hızlı destek kuvvetleri saklandıkları yerlerden başlarını çıkaramaz hale geldiler. Hatta bu noktada daha önce elde ettiği çok kritik bir başarıdan da bahsedebiliriz. Sonra Eren mühimmatı ile ilgili yaptığı hava saldırısına geçeriz. Olay bu yılın Şubat ayında Güney Kordofan eyaletindeki Et Dubeybat bölgesinde yaşandı. Birleşik Arap Emirlikleri Çad koridoru üzerinden hızlı destek kuvvetlerine Çin yapımı hibrit FK-2000 hava savunma sistemini tedarik etmişti. Bu hava savunma sistemi sahaya geldikten sonra bölgedeki dengeleri değiştirdi. Hatta daha önce Sudan ordusuna ait nakliye uçaklarını ve insansız hava araçlarını bu sistem düşürdü. Bunu yaparak bölgede hava sahasını Sudan ordusuna kapatmış oldu. Artık Sudan FK-2000'in olduğu bölgede hava faaliyeti gerçekleştiremiyordu. Tabi bu da cephede ciddi bir zafiyet oluşturdu. Sonra Akıncı TİHA devreye girdi ve FK-2000'in 25 kilometrelik angajman menzilinin dışında hedefine yaklaştı. Aselsan'ın elektronik harp podlarıyla Çin'in hava savunma sisteminin arama radarlarının frekanslarını karıştırdı ve haliyle hedef körleşti. Ardından kızılötesi arayıcı başlığa sahip MAML ve MAMT mühimmatlarını fırlattı. Bu mühimmatlar doğrudan görsel kilitlenme ve kızılötesi terminal güdümle FK-2000'in komuta kabinini ve mühimmat depolarını imha etti. İkincil patlamalarla da sistem tamamen saf dışı kaldı. Bu operasyonla Akıncı sahada resmen şov yapmış oldu ve bir önemli detay daha var. Bu saldırı kızılötesi arayıcılı MAM mühimmatlarının ilk operasyonel kullanımıydı. Belki de bu yüzden o operasyon da bugün konumuz olan operasyon kadar önemliydi ve bu sebeple ondan da kısaca bir bahsetmek isterim. Zaten bunun dışında da Akıncı birçok tehdidi bertaraf etti bugüne kadar. Lojistik depoları, drone montaj atölyeleri, askeri üsler, bugüne kadar hedef aldığı listede ne ararsanız var. Şimdi de bunların ötesine geçip bir hava hedefini vurdu. Bu kısımda iki önemli soruyu cevaplayalım. Birincisi, bu operasyonda Akıncı'nın kullandığı Eren füzesinin özellikleri neler? Akıncı'nın bu operasyonda kullandığı Eren füzesi Roketsan tarafından geliştirildi ve mühimmat teknolojisinde yeni bir sınıf ortaya çıkardı. Çünkü Eren düşük hızlı kamikaze İHA'lara ve helikopterlere karşı bir hava savunma çözümü. İlk olarak İDEF 2025'te tanıtılmıştı. Turbojet motora sahip olduğu için pervane tahrikli dolanan mühimmatlara karşı filan hızıyla etkili olabiliyor. Şubat ayında bu mühimmatın Akıncı ile bir testi yapılmıştı. Yerden fırlatılan bir hedef İHA Eren'le havada vuruldu ve dünyanın yeni tanıştığı bir şeyin gerçekleştiği gösterildi. Yani insansız hava araçlarıyla hava angajmanı. Özelliklerine
Özelliklerine kısaca değinirsek, Eren 2 metre uzunluğunda, 160 milimetre çapında bir mühimmat. Platform ve yakıt konfigürasyonuna bağlı olarak ağırlığı 35 ile 60 kilogram arasında. 100 kilometrenin üzerinde menzili var ve 60 dakikaya kadar havada kalış süresine sahip. Daha fazla özelliğine değinmiyorum çünkü zaten daha önce biz bu mühimmatı olabilecek en detaylı haliyle konuşmuştuk kanalda. Video var. Oradan izleyebilirsiniz bu detayları. Şimdi esas merak edilen soruya geldik. Havada vurulan hedef neydi? Öncelikle olayın kamera kayıtlarına bakınca insanların aklına ilk olarak bir savaş uçağının vurulduğu geldi ama o çok zor bir ihtimal. Çünkü Eren mühimmatının özelliklerine baktığımız zaman bir savaş uçağını vurma ihtimali yok. İkinci bir ihtimal olarak Akıncı'nın başka bir Akıncı'yı vurduğu iddia edildi. Hatta ilk etapta Türkiye'de bile birçok hesap nedendir bilmiyorum ama bunu en güçlü iddia olarak ortaya koydular. Ama yani kamera kayıtlarındaki şu görüntüye bakıp da Akıncı'yı nasıl görebildiklerini anlayamadım işin açığı. Bu hava aracının Akıncı'ya benzer hiçbir yönü yok. Sadece yerel kaynaklar tarafından yayınlandığı iddia edilen bazı enkaz fotoğrafları vardı. Ona dayandırdılar haberlerini. Ama vurulma anı zaten bize Akıncı olmadığını net şekilde gösteriyor. Enkaz fotoğrafına falan gerek yok. Daha güçlü ihtimal ne derseniz, bence daha güçlüsü Çin yapımı CH-6 insansız hava aracı. Çünkü olay anına ait yayınlanan elektrooptik kamera kayıtlarında hedef hava aracının arkasında birbirine çok yakın çift jet motoru olduğu görülüyor. Ve bu motorlar kanatlara monte edilmemiş. Doğrudan gövdenin arkasında konumlanıyor. İşte bu tasarım bizi yüksek irtifa uzun havada kalış sınıfı CH-6'ya yönlendiriyor. CH-6 daha önce Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Çin'den tedarik edilmiş bir İHA. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bu İHA'yı hızlı destek kuvvetlerinin kullanımına sunmuş olma ihtimali çok yüksek. Zaten verdikleri desteğin büyük çoğunluğunu gayri resmi olarak veriyorlar. Bu da muhtemelen öyle verilen desteklerden biri. CH-6 en güçlü ihtimaldi. Hatta ihtimalden de ziyade ben vurulan hedefin bu olduğundan eminim. Ama bir ihtimalden daha bahsediliyor. O da yine Çin menşeli L-15 gelişmiş eğitim ve hafif taarruz jeti. Görüntülerdeki çift motor ve kanat yapısına baktığınız zaman evet benzemiyor değil. Birleşik Arap Emirlikleri'nin hızlı destek kuvvetlerini desteklemek için sahip olduğu L-15 jetlerini Sudan hava sahasında uçurmuş olması da mümkün. Ama Eren mühimmatının bu kadar yüksek manevra ve kaçınma kabiliyetine sahip bir insanlı jet uçağını vurabilme ihtimali gerçekten çok düşük. O yüzden ben yine oyumu CH-6'dan yana kullanıyorum. Ki zaten burada aslında önemli olan neyin vurulduğu değil, hava angajmanının başarıyla tamamlanmış olması. Bakın öyle bir şeyden bahsediyoruz ki dünyada doğru düzgün benzeri yok. Bu tarz bir operasyondan bahsediyoruz şu anda. Ve daha da önemlisi biz aslında savaşın geleceğinden bahsediyoruz. İnsansız savaş uçaklarının veya insansız hava araçlarının artık hava hedeflerini vurabildiği bir çağa doğru ilerliyoruz. Ve bunun öncülerinden biri Türkiye oldu. Daha da önemlisi Roketsan'ın Eren mühimmatı daha tanıtılmasının üzerinden bir sene bile geçmeden savaşta kendini kanıtlamış bir mühimmat haline geldi. Bir silahın özelliklerinin kağıt üzerinde ne olduğu işin açığı kimseyi ilgilendirmiyor. İnsanların esas ilgilenecekleri şey daha çok gerçek harp ortamında ne yaptığı. İşte bundan sonra Roketsan Eren mühimmatını tanıtırken potansiyel müşterilerine bu videoyu izletecek. Ve emin olun ki bu video kağıt üzerinde yazan özelliklerin hepsinden daha da önemli hale gelecek. Tabi aynı şey Akıncı için de geçerli. Akıncı'nın zaten gerçek harp ortamında neler yapabildiğini kanıtlamasına gerek yok artık. Ama yapabildikleri listesine bir yetenek daha eklenmiş oldu. Hem de o kadar önemli bir yetenek ki anlatamam. Savaş sahalarının bugün yeni tanımaya başladığı ama gelecekte çokça konuşacağı bir yetenek. O yüzden bu operasyon sandığınızdan çok daha önemliydi. Allah'a emanet olun.